Herkese merhaba. Sabah gazetesinin galeriler bölümünde Karabasan nedir, kimlere basar başlıklı yazımızı okuyacağız. Uykunuzdan uyanmak isteyip de uyanamadığınız, bağırmak isteyip de bağıramadığınız oldu mu hiç? Peki neden sizin başınıza geliyor bu karabasan? Uykuyla uyanıklık arasından birdenbire göğsünüze ağır bir yük binmiş gibi olur. Ne kadar çabalasanız da hareket edemezsiniz. Gözünüzü açabilirseniz eğer karanlık gölgeler görürsünüz. Bağırsanız da sesiniz çıkmaz. Halkın karabasan, bilimin izole, uyku felci, uykunun REM yani rüya görülen döneminde karşılaşılan bir davranış bozukluğu. Uykunun REM sırasında tüm çizgili kaslarda bir nevi felç ortaya çıkıyor. Kaslarda felç geliştiği için görülen rüyanın içeriğine göre el-kol hareketleri baskılanıyor. El-kol hareketlerinin baskılanması aslında kötü değil, aksine iyi bir şey. Aksi durumda kişinin kendine zarar vermesi kaçınılmaz olur. Kişi uyanmadan önce kaslardaki felç çözülür. Bazı durumlarda ise kişi felç çözülmeden uyanıyor. Bu süreçte yaşadığı panik, halüsinasyonlar görmesine, panik atak geçirmesine neden oluyor. Psikiyatri uzmanı Doktor Aylin Aksoy Çoban, çalışanlar iş stresi yüzünden daha sık karabasan yaşıyorlar. Bunun en önemli tetikleyici nedeni ise uyku düzensizliğidir, demiş. Uyku düzeni bozuk olanlarda, vardiyalı çalışanlarda, depresyon hastalarında, bazı ilaçları kullananlarda daha sık görülüyor, diyor. Uyku düzeni bozuk olanlarda karabasan hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Doktor Aylin Aksoy Çoban şu bilgileri veriyor. Karabasan nasıl oluşuyor? Beyin uyurken vücut kasları da uykudadır. Uyuyan bir insanın kolunu kaldırıp bıraktığınızda kolu düşer. Çünkü kaslar aslında felç konumundadır. REM uykusu sırasında beyin bazen birden uyanıyor. Ancak bu uyanma kaslarda olmaz. Kaslar felç durumunda kalır ve beynin uyanıklığına eşlik edemez. Uyanan kişi sanki vücudunun üzerinde biri oturmuş ya da ağırlık çökmüş gibi hisseder. Aslında o anda olan durum, kişinin kaslarını kıpırdatamaması sonucu hissettiği felç durumudur. Beyni uyanan kişi, bedeni ve kasları tam olarak uyanamadığından hareket edemez, konuşamaz. Çoğu zaman bunu yaşayan kişiler korku ve endişeye kapılırlar. Uyku felci birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir. Kaslardaki bu geçici felç durumu aslında koruyucudur. Çünkü REM uykusunda rüya görürüz. Rüyada koşarız, zıplarız ve bazen uçarız. Rüya sırasında yaptığımız hareketleri gerçekte de yapmamamız için kaslarımızda geçici felç durumu meydana gelir. Bu sayede rüyada koşarken koşma hareketini yapmamış oluruz. Bu sırada beynin uyumaya devam etmesi gerekirken bir anda uyanır. Yatış pozisyonu önemli. Değişik çalışmalar çoğu insanın başka bir uyku patolojisi yaşamadığı halde hayatlarında en az bir kez uyku felci yaşadığını göstermektedir. Bazı çalışmalarda değişik faktörler suçlanmıştır. Sırt üstü yatmak, düzensiz uyku saatleri, aşırı stres, bazı ilaç tedavileri, alerji ilaçları ve bazen uyku amaçlı alınan ilaçlar. Uyku öncesi açlık. Işık karabasanı çağırır. Uyku ortamının düzeninde dikkat edilmesi gereken en önemli husus ortamın ışıksız olmasıdır.
Işıkla uyumak, uykunun kalitesini azaltan bir unsurdur. Işık açık uyumak, fazla ışık veren gece lambası kullanmak, uykunun derinliğini etkiler. Düşünülenin aksine karabasan ya da diğer uyku bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olur. Evet, dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmiştir bu yazı ve benim seslendirmem. Beğendiyseniz beğen tuşuna